Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu defa muhteşem bir sonbahar çantası ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere bu çantanın yapımını tüm detaylarıyla anlatacağım. Hanım dilendi ve beğendi motifiyle yapılan bir çanta arkadaşlar. 2 adet ön parça, 2 adet yan parça, bir de taban olmak üzere 5 parçadan oluşuyor. Benim çantam 18 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Siz dilerseniz sıra sayınızı daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Hemen çantamın ölçülerini bir söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bakın çantamın şu şekilde eni ağız bölümünden ölçtüğüm zaman arkadaşlar 63 santim, yüksekliği ise 30 santim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yan ve tabandan oluşuyor. Ön ve arka parça şu şekilde 33 santim bir dikdörtgen, yüksekliği 30, eni 33 santim. Yan parçalar ise 30'ar santimden oluşan kare şeklinden oluşuyor. Şimdi dediğim gibi çantam 18 sıradan oluşuyor ve ben 18 farklı renk kullandım arkadaşlar. Sizler dilerseniz renk sayınızı azaltabilirsiniz. Ben her sıranın geçişinde farklı bir renge geçtim. Siz mesela 2 sırada bir yahut 3 sırada bir renk değişikliği de yapabilirsiniz. Dolayısıyla renk sayınızı da azaltmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar çok renkli bir çanta olduğu için çantanın ipleriyle ilgili gramaj veremiyorum maalesef size. Ama şu şekilde söyleyebilirim. Çanta sapı ve astar hariç çantanın gövde kısmını taban da dahil ördüğüm zaman hassas terazide 590 gram geldi arkadaşlar. Yani bu çanta için sadece gövde kısmı için sap hariç 590 gramlık toplamda ipe ihtiyacınız var. Şimdi eğer siz de benim gibi çantanın sap kısmını örmek isterseniz çantanın sapı için sadece çantanın sap kısmı için 100 gram ip kullandım arkadaşlar. Çantanın sapını 2 kat ip kullanarak yani ipinizi 2 kat yaparak örüyorsunuz. Hapishane işi de deniyor arkadaşlar buna. Yahut hapishane modeli de deniyor bu çanta sapına. Şimdi aslında ben ilk önce çanta sapını mor deri sap olarak kullanmak istedim ama şimdi çanta çok renkli. Bir de çantanın astarını birebir çantamın ana rengi olan morun tonundan bulamadığım için bu sefer 3 farklı yani hem çantanın e, temel rengi hem içinin moru hem de çantanın moru 3 farklı mor kullanmış olacaktım. O da beni açıkçası rahatsız etti. Eğer çantanın astarını aynı mordan bulabilseydim çantanın sapını farklı bir mor kullanabilirdim ama astar rengini bu şekilde bir mor bulunca artık çantanın sapını kendim örmeye karar verdim ki çantanın temel rengiyle aynı olsun diye. Çantanın sapı ile ilgili arkadaşlar siz dilerseniz ahşap çanta sapı da kullanabilirsiniz. Yahut deri yahut metal çanta sapları da tercih edebilirsiniz. Bu çanta saplarıyla da aslında çok şık duracak bir çanta. Ancak siz şayet benim gibi örmeyi tercih ederseniz ekranınızın sağ tarafına ve aşağıya açıklamalar kısmına bu çanta sapının örülüşünü detaylı bir şekilde anlattığım videonun linkini ekliyor olacağım. Videodan oradan faydalanarak inanın rahatlıkla yapabileceğiniz bir çanta sapı. Şimdi arkadaşlar hemen çantamın astarını da bir göstermek istiyorum size. Şimdi bu çanta bana göre astarlı kullanılması gereken bir çanta. Sebebi de şu, şimdi bu tok görüntüyü elde edebilmeniz için şu şekilde tok görüntü elde edebilmeniz için bu çantayı astarlamanız gerekiyor. Neden astarlamanız gerekiyor? Çünkü çantanın iç kısmında keçe var arkadaşlar. Keçenin görüntüsünü de ancak astar dikerek kapatabilirsiniz. Çantanın top görüntüsünü de ancak keçe dikerek elde edebilirsiniz. Bakın ben hemen size şu şekilde bir astarımı göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bakın çantanın şu şekilde iki tarafında karşılıklı olarak
cep detayları var. Hatta şu yan körüklere dahi dilerseniz cep dikebilirsiniz. Fermuarlı cep de tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben çıt çıt rengi olarak şu şekilde, bakın antik renk diye geçiyor. Yani sarının böyle eskitme sarı gibi. Bakın şu şekilde detay göstereyim size. Bu şekilde bir çıt çıt tercih ettim. Ben çantalarımda arkadaşlar dikme çıt çıt tercih ediyorum. Sizin tercihinize kalmış. Çıt çıt da dikebilirsiniz. Daha farklı, hiç çıt çıt kullanmadan da arkadaşlar, hiç çıt çıt dikmeden de kullanabileceğiniz bir çanta açıkçası. Şimdi ben bu çanta için arkadaşlar detaylı bir astarlama videosu çekmedim. Çünkü daha önce ben Christian Dior'un bir çantasını yapmıştım. Aynen bu çantada olduğu gibi 5 parçadan oluşan bir çanta ve astarlama tekniği birebir bu çantayla örtüşüyor. Dolayısıyla bu çanta için artık ayrıca bir astarlama videosu çekmedim. Astar yapmak isteyenler için ekranlarınızın sağ tarafına, bir de aşağıya açıklamalar kısmına bu Christian Dior'un çantasının linkini ekliyor olacağım. Yalnız o çanta ve bu çanta arasında şöyle bir astarlama arasında fark var. Christian Dior'un çantasında arkadaşlar ben 3 kat astarlama yaptım. Yani ne şekilde? Ne dedik? Keçe dikiyoruz dedik. Şimdi nasıl şu şekilde çantanın iç tarafına dakketen kumaşla astarlama yaptıysam, keçenin dış tarafına da ben dakketen kumaştan astarlama yaptım. Çünkü o çanta çiçek motiflerinden oluşan çok fazla boşluklu bir çantaydı. Dolayısıyla boşluklardan keçenin görünmesini istemedim. Bu sebeple çantanın, astarın dış tarafına da, yani astarla çanta arasındaki bölüme de ben bir astar diktim. Yalnız bu çantada ona ihtiyaç yok. Çünkü zaten bakın şu şekilde göstereyim size. Delikler fazla yok. Yani neredeyse keçeniz hiç görünmeyecek şekilde ufak ufak boşluklar var. İstediğiniz renk keçe dahi kullanabilirsiniz. Çünkü zaten çok renkli bir çanta. Hangi renk keçeyi kullanırsanız kullanın, inanın bu çantada sırıtmayacaktır. Dolayısıyla bu çanta için diğer Christian Dior'un çantasından farklı olarak 3 kat astarlama yerine keçe artı astarlama şeklinde 2 kat astar yapmanız yeterli. Dediğim gibi bu Dior'un çantasının linkini de aşağıya açıklamalar kısmına ve ekranınızın yine sağ tarafına ekliyor olacağım. Oradan detaylıca bir anlatım yaptım arkadaşlar. İnanın hiç daha önce astar dikmemiş olsanız dahi bu videodan faydalanarak kendi çantalarınızın astarını rahatlıkla dikebilirsiniz. Şimdi ben bu çantanın taban kısmına daha tok durması için astarlamadan önce bir de bir kanvas diktim arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Çantam 590 gram. Çantanın sapı hariç 590 gram. Bir de çantanın sapını da dahil ettiğimizde 100 gram da onu eklersek, çantanın sapı 100 gram ip kullandım çünkü arkadaşlar çanta sapına, 690 gram. Yani bu çanta için ortalama 700 gramlık bir ip gerekiyor, bilginiz olsun. Şimdi dediğim gibi siz 18 sıra değil daha küçük yaparsanız daha az miktarda ip kullanmak sizin için yeterli gelecektir. Şimdi hanım dilendi bey beğendi motifiyle yapılan bir çanta arkadaşlar, dediğimiz gibi bu ve çok güzel bir çanta oldu. Artık lafı da açıkçası çok daha fazla uzatmak istemiyorum ve çantanın yapım aşamasına geçmek istiyorum ama çantamızı yapmaya başlamadan önce videomu beğenir, bir de kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Hazırsak haydi başlayalım. Ben bu çanta için koton ip kullandım arkadaşlar. Sizler farklı türden iplerle de bu çantayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Çantam bakın 18 sıradan oluşuyor. Her sırayı farklı renk ile ördüğümden 18 renk kullanmış oldum. Tabii ki siz renk sayınızı azaltabilirsiniz. Bakın ben her sırada
renk değiştirdim. Siz her sırada renk değiştirmeyebilirsiniz. Bunun yerine 2 sırada bir yahut 3 sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Ya da yine her sırada renk değiştirip daha az renk de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Artan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz çok güzel bir çalışma açıkçası. Ben 3 numara tığ kullandım arkadaşlar. Sizler elinizin sıkılığına yahut kullandığınız ipin kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Tarifimize geçecek olursak klasik hanım dilendi bey beğendi motifi ile yapılan bir çanta. Şimdi çantamız 2 adet kare şeklinde yan parça, 2 adet de dikdörtgen şeklinde ön ve arka parçadan oluşuyor. Bakın arkadaşlar, yan parçaları 18 sıra olarak ördüm. Benim çantam 18 sıradan oluşuyor, belirtmiştim size. Bu yan parçam 18 sıra olarak ördüm. Bakın son sırayı ben çantamı mor renk yapacağım. Dolayısıyla son sırayı bakın ben mor renk olarak ördüm. Sizler de artık çantanızı kaç sıra yapacaksanız son sıranızı muhakkak zemin renginiz artık her ne renk olacaksa o renk ile örün lütfen. Ön ve arka parçalar ise bunlar ise 17 sıradan öreceğiz arkadaşlar. Yani ne dedik? Yan parçalar 18 sıra, ön ve arka parçaları 17 sıra örüp bunu dikdörtgen şekle çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yalnız bakın 4 parça dedik ama bu bizim çantamızın gövde kısmı. Tabanı daha dahil etmiyoruz arkadaşlar bu aşamaya. Şimdi 4 motifin de bakın ben renk sırasını aynı yapacağım. Zaten 3 motifim hazır. 4.'yü şimdi sizinle birlikte başlayıp devam edeceğim. Bakın 3 motifimin de renk sırası aynı. Şimdi ben bunları bir kenara almak istiyorum. Bir modelimize artık çantamıza birlikte başlayalım istiyorum çünkü. Sadece şu bir taneyi renk sıramızı bilme açısından şu şekilde bırakalım. Hemen sihirli halkayla başlayalım arkadaşlar. Bakın sihirli halkayı bilmeyenler için şöyle bir kısaca hatırlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar ipimin ucunu şu şekilde tutuyorum ve şu iki parmağımın etrafına bakın doluyorum. Ardından diğer parmağımla bakın şu şekilde tutuyorum. Ardından bakın tığımı buradan geçirip hemen bir ilmek alıyorum ve bir adet zincir çekiyorum. Evet, sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi arkadaşlar, sihirli halkamızın içerisine ikili trabzanlar yaparak modelimize başlayacağız. Hemen bakın bir adet zincir çekmiştim. Ardından 2 adet zincir daha çekiyorum ve bu çekmiş olduğum 3 adet zinciri bir trabzan olarak kabul ediyorum. Ardından tığımın üzerine bir adet ilmek alıp sihirli halkama girip bir adet bakın ip alıyorum. Şu an tığımın üzerinde 3 adet ilmek var. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın ikili trabzanımı oluşturuyorum. Hemen tığımın üzerine yeniden ip alıyorum. Yine sihirli halkamın içerisine girip bir adet ip alıyorum. Bakın ilk 2 ilmeği yine birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte oluşturarak en baştaki 3 adet zincirimle birlikte toplamda 3 adet ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar hemen 2 adet zincir çekiyoruz ve ardından yine bakın 3 adet ikili trabzan yaptık. Hemen ardından yine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu ikinci ikili trabzanım. Bu da benim üçüncü ikili trabzanım. Ardından yine 2 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın bu zincirler ilk aşamada bizim motifimizin köşelerini oluşturacak. Hemen yine tığımın üzerine ip alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 adet ikili trabzandan oluşan trabzan grubu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 3 adet ikili trabzan yine yaptım. Şu sihirli halkamı bir miktar küçültmek istiyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 adet oldu. Şimdi hemen 2 adet zincir çekiyorum ve son trabzan
grubumu oluşturuyorum. Yine ikili trabzandan oluşan, bakın 3 adet daha ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Şimdi sihirli halkamızı bakın şu kısa ipi çekmek suretiyle daraltıyorum. Bakın iyice daralttım. Ardından bakın ne yapmıştık? En son 3 adet ikili trabzan yapmıştık. Hemen 2 adet zincir çekiyorum ve ipimi bir miktar bırakıp şöyle ortalama bir 5 santim kadar bırakıp bakın kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bu aşamada ipinizi lütfen sıkmayın. Hemen ipimi bakın şu şekilde çıkarıyorum. Hatırlarsanız sihirli halkamıza başlarken 3 adet zincir ardından da ikili trabzan yapmıştık. Zinciri atlayıp ikili trabzanın bakın şu tepe noktasına gireceğim ama tığımı şu şekilde arkadan getireceğim arkadaşlar. Ve bu ipimi bakın buradan geçireceğim. Şimdi bakın arkadaşlar ipimin geldiği zincir burası. Hemen alttan bu zincirin içerisine geçiyorum. Tığımı geçiriyorum. Bakın. İpimi alıp bu defa da bu zincirin başak deseninin içerisinden ipimizi geçirerek burada bir bakın zincir oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde. Hemen arkadaşlar bakın bu ipimiz sökülmesin diye şurada yapmış olduğumuz 3 adet zincir vardı hatırlarsanız. İlk sihirli halkamızın içerisinde yapmış olduğumuz 3 adet zincirden bahsediyorum. Bunun hemen şu en üstteki lobuna girip buradan bir adet bakın şu şekilde ilmek oluşturuyorum. Hemen bir adet zincir çekerek burayı sıkıp bu ipimi düğümlemiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu iplerimizi örerken gizleyeceğiz. Ama bakın şu sihirli halkanın ipini ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu ipimin de yanına getiriyorum. Bakın şu şekilde bir sıra daha getireceğim. Ardından bu iki ipi şu şekilde birbirine düğümleyerek sihirli halkamın da açılmasını engellemiş oluyorum. Şimdi örerken arkadaşlar bu iplerimizi gizleyeceğiz. Bakın arkadaşlar küçücük bir kare şeklimiz ortaya çıktı bile. Bakın şurada 4 adet köşemiz var. Şimdi diğer renge geçeceğiz arkadaşlar. Ben fuşya renkle devam edeceğim. Şimdi yeni renge geçtiğimiz zaman arkadaşlar hemen bakın tığımızın üzerine bir adet kilit halka kilit zincir yapıyoruz. Bakın şu şekilde alt tarafını sıkarak bir nevi düğümlüyorum. Yalnız arkadaşlar lütfen bu aşamada ilmeğinizi sıkı tutmayın. Bakın sebebi de şu. Bakın şu şekilde biz zincir çekeceğiz. Eğer ilmeği sıkı tutarsanız arkadaşlar bu düğüm ön tarafa gelir. Ama sıkı tutmazsanız bakın arka tarafta kalır. Şimdi arkadaşlar ben bakın benim son yapmış olduğum zincir burasıydı. Yani birinci sırayı bakın ben burada bitirdim. Ama ben her defasında başlangıç ve bitiş noktalarımın aynı olmasını istemiyorum. Dolayısıyla hangi boşlukta, hangi köşede bitirdiysem ben bir önceki köşeden yeni sıraya başlamayı tercih ediyorum. Böylelikle devam ettiğim zaman bakın şu şekilde buraya geldiğimde bu ipleri de dolayısıyla gizlemiş oluyorum. Bakın şimdi bir adet zincir çekmiştik. Yine göstereyim size. Kilit zinciri bakın yapmıştık zaten. Hatırlarsanız. Hemen bakın birinci sıramın bittiği köşe burası. Bir önceki köşeye gidiyorum. Bakın arkadaşlar bu arada trabzanların üzerine kesinlikle bu modelde çalışmıyoruz. Her defasında bakın şu arada çekmiş olduğumuz 2 adet zincir var ya
Biz her defasında bu boşlukları çalışacağız arkadaşlar. Bakın tığımı buradan geçirdim. İpimi de bakın buradan ön tarafa doğru alıyorum. İlmeğimi çok sıkmadığım için zincir çektiğim zaman bakın düğüm arka tarafta kaldı bile. Hemen burayı 3'e tamamlıyorum. 3 adet zincir çekiyorum ve bu zinciri bir adet ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar köşelere biz 3'er adet ikili trabzandan oluşan trabzan grupları oluşturacağız. Yalnız ilk sıraya başladığım zaman, ikinci sıraya başladığım zaman, daha doğrusu her defasında yeni sıraya geçtiğimiz zaman bu trabzan grubunun yarısıyla başlıyoruz. Sırayı tamamladığımızda diğer yarısını yaparak sıramızı bitirmiş oluyoruz. Bakın birlikte yapacağız şimdi. Ne dedik? 3 adet zincirimizi çektik. Bunu bir adet trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen tığımın üzerine ip alarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. Yalnız arkadaşlar bu aşamada bakın şu ipimi de gizleyeceğim. Hemen bir daha ip alarak bir adet daha iki trabzan yaparak toplamda 3 adet ikili trabzan yapmış oluyorum buraya. Bakın arkadaşlar bir sonraki boşluğa geçeceğim. Boşluk geçişlerinde hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. Bu aklınızda olsun. Sadece köşelerde trabzan gruplarının arasına 2 adet zincir çekiyoruz. Onun dışında zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bakın trabzanımı yaptım. Herhangi bir zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi alıyorum ve bir sonraki boşluğa gidiyorum. Hemen bakın buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Toplamda 3 adet. 2. Bu da üçüncü ikili trabzanım. Şimdi yalnız arkadaşlar burası köşe. Ne yapacağız buraya? Ne dedik? Üçer adet ikili trabzandan oluşan trabzan grubu yapacağız dedik. Hemen 2 adet zincir çekip aynı boşluğa 3 adet daha ikili trabzan yapıyoruz. 2. Bu da benim üçüncü ikili trabzanım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçeceğim arkadaşlar. Hemen tığımın üzerine yine ip alıyorum. Bakın zincir falan çekmiyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki boşluğa geçip yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar bu ikinci sıranın boşluklarının tamamı köşe. Bu sebeple buraya da yine bir trabzan grubu oluşturacağız. Hemen 2 adet daha zincir çektim ve aynı boşluğa 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. 2. Bu da benim üçüncü ikili trabzanım. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. Hemen buraya da ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 2 adet zincirimi çekiyorum ve yine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar örgünüzü yaparken şu iplerinizi gizleyin. Ben şimdi size anlatırken gizlemeyi unuttum. Daha sonra gizleyeceğim ben bunları. Bakın arkadaşlar son boşluğumuza geldi. Daha doğrusu bütün boşluklarımızı tamamladık ama başlangıçta bakın 3 adet ikili trabzan yapmıştık. Şimdi burayı 3 adet ikili trabzandan oluşan 2 adet trabzan grubuna çevireceğiz. Bakın herhangi bir zincir çekmiyorum. Hemen yine bir sonraki boşluğa gidip buradaki trabzan grubumu tamamlıyorum arkadaşlar. 1, 2, bir adet daha yapıyorum. 3 adet trabzan. Yalnız bakın köşelerde bunları birbirine bağlayan 2 adet zincir var. Hemen 2 adet zincirimi de çekiyorum ve bakın bir miktar bırakıp ipimi hemen kesiyorum arkadaşlar. Birinci sırada nasıl yapmıştık? İpimizi buradan çıkarmıştık.
Bakın başlangıçtaki 3 adet zinciri atlayıp 3 adet zincirden sonraki trabzanın bakın şuradaki tepe noktasına tığımızı şöyle tersten geçirip hemen bu ipi çok fazla kasmadan, çünkü burayı düğümlememiz gerekiyor. Hemen buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Ardından bakın ipimizin geldiği nokta burası. Bakın şu zincir. Gösterebiliyor muyum? Bakın arkadaşlar, bu zincire tığımı alttan geçiriyorum. İpi bu defa da buradan çekiyorum arkadaşlar. Bakın yeni bir zincir oluşturdum bu şekilde. Hemen ne yapıyoruz? İpimizi tabii ki böyle bırakmıyoruz. Bakın başlangıçtaki 3 adet zincirin en üstteki boğumuna girip bakın şu şekilde hemen buradan bir ilmek alıp ilmek oluşturuyoruz ve hemen bir adet zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Şimdi bir sıra daha göstereceğim arkadaşlar size. Yeniden renk değiştiriyorum. Bakın ne demiştik? Benim bitiş yaptığım nokta burası. Her defasında aynı noktaya, aynı noktanın başlangıç ve bitiş noktası olmasını istemediğim için bakın bir önceki boşluktan değil, köşeden başlıyorum ben. Bir önceki köşeden başlıyorum. Hemen bir adet kilit zinciri yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilmeğimi de şu şekilde bir miktar gevşek bırakıyorum. Bakın şu şekilde biraz gevşek bırakıyorum. Hemen bir önceki köşeye gidiyorum. Tığımı buradan geçirip ardından ipimi bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? 3 adet zincirle yukarı çıkıyorduk ve bunu bir adet trabzan kabul ediyordum. Hemen ardından bakın diğer sırada ne yaptık? Köşemizin köşeler 6 adet trabzandan oluşuyor ya arkadaşlar, bu üçer gruplar halinde. Bu trabzanların önce 3 adedini yapmıştık. Dönüşte sonraki 3 adedini yapmıştık hatırlarsanız. Yine aynı şekilde yapacağız. İlk başlangıçtaki köşelerimizi yarım olarak başlıyoruz yani. Şimdi 3 adet zincir çektim. Bunu trabzan olarak kabul ettim. Hemen 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Ardından herhangi bir zincir çekmeden hemen yine tığımın üzerine ip alıp bakın bu defa tamam köşe var ama bakın şurada bir ortada bir boşluk var. Hemen bu boşluğa giriyorum ve buraya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Şimdi arkadaşlar bakın ortalar sadece 3 adet trabzandan oluşuyor. Sadece köşelere 6 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. Hemen tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bir sonraki boşluğa ne yapıyoruz? Hemen 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2, üçüncü ikili trabzan. Ama burası köşe olduğu için arkadaşlar hemen 2 adet zincir çekiyoruz. 3 adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir miktar ipimi açmak istiyorum arkadaşlar. Birinciyi yaptık. Hemen ikinci ikili trabzanımızı yapalım ve son ikili trabzanımızı yapalım. Şimdi bakın orta boşluktayız. Ne yapıyoruz? Tığımızın üzerine ip aldık. Hemen 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2, bu da 3. Bakın sonrası köşe geliyor. Buraya yine 3 adet ikili trabzan ama araya boşluk, araya zincir çekip 3 adet daha ikili trabzan. Yani köşelerde arkadaşlar ikili trabzandan oluşan 2 trabzan grubu yapacağız. Bakın 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen 2 adet zincir çektim. 3 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3.
Tekrar bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın burası köşe değil. Dolayısıyla ikili trabzandan oluşan 3 adet trabzan yapıyorum. Bakın yine köşeye geldik. Hemen bakın hiçbir şekilde geçişlerde zincir kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece köşelerdeki trabzan gruplarının arasına zincir kullanıyoruz. Bakın köşedeyim, 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen 2 adet zincirimi çekip aynı boşluğa yeniden 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3. Köşeyi tamamladık. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burası orta nokta değil. Dolayısıyla buraya sadece 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sadece boşlukları çalışıyoruz arkadaşlar. Trabzanların üzerine hiçbir şekilde bir işlem yapmıyoruz. Bakın arkadaşlar, başlangıçtaki köşeme geri geldim. Buraya 3 adet ikili trabzan yapmıştık. Bunu 6'ya tamamlayacağız. Çünkü köşelerde ne yapıyorduk? Aralarında 2 adet zincirden oluşan üçerli ikili trabzan yapıyorduk. Hemen buraya yine 3 adet ikili trabzanımızı yapalım. 2, 3. Ardından ne yapıyorduk arkadaşlar? Nasıl bu köşelerde 2 adet zincirle trabzanları birbirine bağladıysak hemen buraya da 2 adet zincir çekip ipimizi bir miktar bırakıp kesiyoruz. Bakın şöyle ipimi çıkardım. Hemen ne yaptım? Bakın 3 adet zincirimden oluşan trabzan olarak kabul ettiğim noktayı atladım. Hemen bir sonraki, daha doğrusu ilk ikili trabzanın tepe noktasına bakın şöyle tığımı tersten geçirdim. Bakın şu şekilde. Böyle daha kolay yapacağım. Bana da ters geldi şu an niyeyse. Bakın hemen ipimi buradan geçiriyorum arkadaşlar. Ve ardından zincirimin içerisinden de geçirip bir zincir oluşturuyorum. Bakın şu şekilde. Hemen mutlaka ve mutlaka ipinizi burada düğümleyin arkadaşlar. Nasıl düğümlüyorduk? Bakın şu başlangıçtaki 3 adet zincirimin en üstteki bakın boğumuna giriyorum şu şekilde ve hemen buradan geçerek bir ilmek oluşturuyorum. Ardından bir zincir çekerek bakın şu şekilde ipimi de kilitlemiş oluyorum. Ardından bir sonraki renge geçeceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben ön parçaları yaptığım için 17 sıraya tamamlayacağım bunu. 17 sıra örüp geri geliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ne yaptığımı hemen size bir özet geçmek istiyorum. Bakın arkadaşlar 2 adet yan parça, 2 adet de ön ve arkayı oluşturan parçaları ördüm. Şimdi yan parçaları örerken şimdi ben çantamı dediğim gibi 18 sıra olarak öreceğim ve 18. sırayı yan parçalardan bahsediyorum arkadaşlar. En son sırayı çantamın zemin rengi ne renkse o renkle örüp tamamlıyorum ve kenara bırakıyorum. Ön ve arka parçalar ise arkadaşlar 17 sıra örüyoruz. Yalnız bakın her 4 parçada da renklerin sıralaması aynı şekilde geliyor. Bakın şu şekilde hep aynı renklerle başlamışım ve aynı renklerle devam etmişim. Ön ve arka parçaları da yine renk sırasına uyarak 18 sıra değil bu defa 17 sıra ördüm. Bakın arkadaşlar bu 17 sıra ördüğüm parça. Şimdi bu ön ve arka parçaları bizim dikdörtgen şekle getirmemiz gerekiyor. Bir tanesini örnek olsun diye ben şu şekilde yaptım arkadaşlar. Diğer parçayı birlikte dikdörtgen şekle çevireceğiz. Bakın bakın en son şu en sonda gördüğünüz şu pembe renk benim 17. sıramı oluşturuyor. Bakın şöyle çevireyim. Şurası şu pembe renk benim 17. sıramı oluşturuyor. 17. sıradan sonra 1, 2, 3,
4 sıra boyunca sadece bakın şu yan taraflara, şu çantanın ağız ve zemin bölümlerine işlemeden sadece yan taraflarına 4 sıra daha ördüm arkadaşlar. Bakın hemen birlikte devam edelim. Bu benim 17 sıra örmüş olduğum ön ya da arka parçadan biri. Bakın arkadaşlar hemen sıradaki rengimizi alalım ve bir adet zincir oluşturalım. Ardından arkadaşlar bakın bu kenara ve tam karşısındaki kenara örgümüzü yapacağız. Artık bu iki bölüme yapmayacağız. Biri çantamızın taban bölümünü, diğeri de ağız bölümünü oluşturacak. Bakın arkadaşlar, bir adet zincir çektim. Hemen tığımın üzerine bir adet ilmek aldım. Ardından bakın şu köşede 2 adet zincir çekmiş olduğumuz boşluğumuz vardı. Hemen bu boşluğa giriyorum arkadaşlar. Bu boşluğun içerisinden bir adet ilmek alıyorum. Bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek var ve hemen bunu bakın ikili trabzana çeviriyorum. Bu boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yaparak toplamda 3 adet ikili trabzan yapmış oluyorum. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Motifimizi nasıl ördüysek o şekilde devam edeceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Bakın bir sonraki boşluğa geçtim. Hemen bir sonraki boşluğa da bakın 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Hemen bir sonrakine yine birlikte geçelim. Bakın yine 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi arkadaşlar sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Köşeye geldiğimiz zaman ipimizi nasıl keseceğimizi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar köşedeki boşluğa kadar geldim. Bakın köşemdeki boşluk. Hemen buraya da 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar normal koşullarda buraya zincir çekip 3 adet daha ikili trabzan yapıp devam ediyorduk. Şimdi arkadaşlar hemen bir adet zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Artık devam etmiyoruz. Bakın bir sırayı bu şekilde tamamladık. Hemen tam bu örmüş olduğumuz sıranın tam karşı kenarına. Bakın şöyle biraz kamerama tam almaya çalışayım. Bakın tam şu kenara ördüm. Şimdi şu kenara öreceğim arkadaşlar. Hemen örgümü çeviriyorum. Bu arada hep düz tarafından örüyoruz arkadaşlar. Örgümüzü hiçbir şekilde bir ön bir arka yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi diğer kenarda ne yaptıysak burada da yine aynısını yapıyoruz. Bir adet zincir çekip kilitliyoruz ve tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyoruz. Hemen bakın köşedeki boşluğumuza girip buradan bir adet ip alıyoruz. Tığımızın üzerinde 3 adet ilmek oldu ve bunu ilk 2 ilmeği birlikte sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bakın arkadaşlar buradaki trabzan sayısını 3'e tamamlıyorum. Bakın köşedeki boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Diğer kenarda ne yaptıysam burada da aynısını yapıyorum arkadaşlar. Bakın önüme gelen 3 adet ikili trabzanı atlayıp hemen boşluğa atıyorum. Biliyorsunuz modelimiz sadece boşluklara 3 adet ikili trabzan yapmak suretiyle devam eden bir örnek. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğa yine 3 adet ikili trabzanımı yaptım ve zincirimi çekerek ipimi kestim, sıramı bitirdim. Şimdi arkadaşlar aynı renk iple devam edecek olsanız dahi burada ipinizi kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu örneğimiz bir ters bir düz şeklinde gitmiyor. Hep aynı noktadan başlayıp
aynı noktadan bitiriyoruz arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş noktalarımız değişmiyor. Şimdi yeni renge geçeceğim. Bakın yeni renge geçerken de bir önceki renge başladığım noktadan başlayacağım. Yalnız bu defa bakın bir önceki sırada, bu son örmüş olduğum sırada bakın bizim başlangıç noktamız köşedeki boşluğun içerisiydi. Bu köşedeki boşluğa 3 adet ikili trabzan yaparak sıramızı kurmuştuk. Yalnız bakın burada başlangıçta bizim boşluğumuz yok. Dolayısıyla en son ilk örmüş olduğumuz ikili trabzanın şurada gördüğünüz tepe noktasına bir adet ikili trabzan yaparak direk oluşturacağız arkadaşlar burada. Şimdi hemen birlikte yapalım. Bakın bir adet ilmek oluşturuyorum arkadaşlar. Ardından tığımın üzerine bir adet ip aldım ve hemen geldim. Bir önceki sıradaki ilk ikili trabzanın tepe noktasına girdim. Ve buradan bir adet ip çıkardım. Bakın tığımın üzerinde yine 3 adet ilmek var. Yine ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek buraya bir adet ikili trabzan yaptım. Yalnız arkadaşlar bakın devam etmeyeceğiz. Hemen tığımızın üzerine ip alıp önümüze gelen 3 adet ikili trabzanı atlayıp yine boşluğa çalışacağız. Arkadaşlar bu örnek sadece ve sadece boşlukları ikili trabzan yapmak suretiyle devam eden bir örnek. Burada ipimde biraz evet şurada zorlandım. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi oldu. Yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar ve toplamda 3 adet ikili trabzan yapıyorum ve hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu da üçüncü ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar yine sıra sonuna kadar geldim. Bakın başlangıçta nasıl direk yaparak örneğe başladıysak yine direk yaparak sıramızı tamamlayacağız. Son boşluğa bakın 3 adet ikili trabzanı yaptım. Hemen bakın bu defa da son ikili trabzanın tepe noktasına gireceğim arkadaşlar. Tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Son ikili trabzanın tepe noktasına girerek bakın şu şekilde bir ilmek alıyorum ve ardından ikili trabzanımı yaparak burada bir direk oluşturuyorum. Hemen zincir çekerek ipimi kesip sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sıraya ne yaptıysak hemen örneğimizi çevirip karşı sıraya da aynısını yapacağız. Ne yapmıştık arkadaşlar? Bir adet zincir çekmiştik ve tığımızın üzerine bir adet ip almıştık. Hemen gelip bakın şu şekilde bir önceki sırada yapmış olduğumuz 3 adet ikili trabzanın ilkinin tepe noktasına girip buradan bir adet ip almıştık. Ardından tığımızın üzerindeki 3 adet ilmeği ikişerli ikişerli çekerek ikili trabzanımızı yapmıştık. Ardından tığımızın üzerine yine ip almıştık ve bu defa 3 adet ikili trabzanı atlayıp boşluğa girip yine 3 adet ikili trabzan yapıp tüm sıramıza bu şekilde devam etmiştik. Hemen bir taneyi daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın bir sonraki boşluğa atlıyorum yine. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar son boşluğa da 3 adet ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine hemen bir adet ilmek alıyorum. Bakın bu defa 3 adet ikili trabzanın sonuncusunun tepe noktasına girip bir adet ilmek alıyorum ve ikili trabzan yaparak bakın şu şekilde bir direk oluşturuyorum. Hemen bir adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın dikdörtgen şeklimiz
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakın çantamızın üst ağız bölümü, burası çantamızın taban bölümüne denk gelecek. Bakın şuralarda arttırma yaptığım, pardon, dikdörtgen şekli verdiğimiz kenarlarda çantamızın artık iki yanını oluşturacak. Şimdi burada 2 sıra ördük arkadaşlar. Sağ tarafa 2 sıra, sol tarafa 2 sıra şeklinde. Eğer sizin için yeterliyse 2 sıra örerek çantanızı genişletmeyi tamamlayabilirsiniz. Ama ben bakın diğer örneğimde 4 sıra ördüm. Buna da 4 sıra öreceğim dolayısıyla. Şimdi sizin için dediğim gibi yeterliyse 2 sıra örün. İsterseniz benim gibi 4 sıra da yapabilirsiniz. Ya da yine yeterli bulmazsanız 6 sıraya tamamlayabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar kaç sıra örerseniz örün şu kenarları 2 ve 2'nin katları şeklinde örün lütfen. Çünkü en son bakın biz çerçeve yapacağız. Bu parçamızın etrafına bir çerçeve yapacağız ve bu çerçevemizi rahat yapabilmemiz için en son yapmış olduğumuz işlemin bakın şu şekilde direk olması gerekiyor ki şu direğin arasındaki boşluğa biz 3 adet ikili trabzanlarımızı yapabilelim. Dediğim gibi ya 2 adet örün, 2 sıra örün, ya 4 sıra örün, ya 6 sıra örün. Bu sizin tercihinize kalmış. Çantanızı artık ne kadar büyütmek isterseniz o kadar sıra örebilirsiniz. Yalnız dediğim gibi muhakkak 2 ve katları şeklinde örün. Şimdi 2 sırayı birlikte ördük. Aynı mantıkla arkadaşlar mesela bakın en son ne var burada? Bakın boşluk var. Boşluğa 3 adet ikili trabzan yaparak başlayacaksınız. Ondan sonraki sırada boşluk değil 3 adet ikili trabzan olduğu için direkt yaparak sıranıza başlayacaksınız. Yani tamamen aynı mantık. Şimdi ben bu diğer parçayı 4 sıra yaptığım için bunu da 4 sıraya tamamlayacağım. Ardından birlikte bu parçalarımızın etrafına çerçeve yapacağız. Arkadaşlar ön ve arka parçalarımızı bakın şu şekilde dikdörtgene çevirdik. Hatta bir tanenin çevresinin çerçevesini de yaptım ben. Bakın şu şekilde size önceden gösterebilme amaçlı olarak bakın şunu çekeyim daha iyi görünsün. Bakın en son ne dedik etrafına çantamızı yapacağımız temel rengimiz, baz rengimiz neyse onunla bir çerçeve yapıyoruz. Şimdi bunu bir kenara alayım arkadaşlar. Diğer parçaya da birlikte çerçevemizi yapalım. Şimdi arkadaşlar çantamızın zemin rengi ne ise o renk ipimizi alıp hemen bir adet bakın şu şekilde zincir çekerek başlangıç ilmeğimizi oluşturuyoruz. İstediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Ben dikdörtgen yapmaya başladığım köşeden başlayacağım arkadaşlar. Şimdi köşeleri yaparken hatırlarsanız 3 adet ikili trabzan, araya 2 adet zincir, sonra 3 adet ikili trabzan şeklinde yapıyorduk ama başlangıçta köşeye başlarken köşenin yarısını, örneğimizin yarısını oluşturuyorduk hatırlarsanız. Bakın yine o şekilde başlayacağız. Zincirimi çektim bir adet ilmek olarak hemen tığımın üzerine bir adet ip aldım. Şimdi arkadaşlar bakın son sıraları yani bu çantanızı genişletmenizi mutlaka 2 ve 2'nin katları şeklinde yapın derken kastettiğim buydu. Çünkü burada bizim bakın bir adet direk yapmıştık. Direğin arasında bakın şu şekilde göstereyim. Bizim boşluğumuz var. Hemen o boşluğa bakın şu şekilde tığımla girerek ipimi de gizleyeceğim bu arada. Şu şekilde tığımla girerek bir adet ilmek alıyorum arkadaşlar ve hemen bunu ilk 2 ilmeği birlikte sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi ne dedik? 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz dedik. Hemen 2 tane daha yapıp burayı 3'e tamamlıyorum. Şimdi ardından arkadaşlar örneğimizde, motifimizde her ne yaptıysak değişen hiçbir şey yok. Bakın karşıma gelen 3 adet ikili trabzanı atlıyorum. Tığımın üzerinde ip almayı unutmuyorum bu arada. Bakın yine boşluklara çalışacağız. Değişen hiçbir şey yok. Hemen sıradaki boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Yine 3 adet
ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Bakın, en sonuncu boşluğumuza geldik. Şimdi bu boşluğumuza, köşelere geldiğimizde ne yapıyorduk? Hemen önce 3 adet ikili trabzan yapıyorduk. 2, bir saniye arkadaşlar. İkinci ikili trabzanım. Bu da üçüncü ikili trabzanım. Ardından 2 adet zincir çekiyorduk ve aynı boşluğa 3 adet daha ikili trabzan yapıyorduk. Bu aşamada arkadaşlar iplerimi de gizleyebildiğim kadar gizleyeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi köşemizi yapmış olduk arkadaşlar. Burada ipim takılıyor yine. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Bakın, köşemizi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar, karşımıza gelen bakın 3 adet ikili trabzan var. Bakın, bir önceki sıraya ait. Şimdi döneceğiz şu şekilde. Bakın, buraya atlayıp şuradaki boşluğa 3 adet ikili trabzanımızı yapacağız. Yine boşlukları çalışıyoruz yani arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hemen takip eden boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2, bu da 3. Şimdi arkadaşlar bakın, devam ediyorum. Bakın şurada yine 3 adet ikili trabzanımı atlıyorum. Ve bakın bu trabzanların bakın şu şekilde girmiş olduğu, yapılmış olduğu bir boşluk var. Aynı boşluğa 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Şu ipleri sonra gizlerim arkadaşlar. Kafanızı karıştırmak istemiyorum çünkü. Bakın, şu trabzanları atlayıp hemen şu boşluğa bakın. Aynı zamanda bu trabzanların yapıldığı boşluk bu. Hemen tığımın üzerine ip alıp o boşluğa da 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar, artık örneğimiz düzeldi. Yan motifleri bitirdik çünkü. Hemen tığımın üzerine ip alıp boşluklara ikili trabzan yapmak suretiyle modelime, çantama devam ediyorum. Evet, yine 3 adet ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar bakın, şu sıranın sonuna kadar devam edelim. Her boşluğa 3 adet ikili trabzan yapmak suretiyle devam edelim. Buraya geldiğimizde tekrar size nasıl yapılacağını anlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, bahsettiğim noktaya geldim. Bakın, şu pembe renk olan benim 17. Sıramdı. Bakın, bu 17. sıranın köşe boşluğundayım şu an. Hemen o boşluğa da girip 3 adet ikili trabzanımı bakın yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi parçayı dikdörtgene çevirdiğimiz kısma geldik arkadaşlar. Bakın, hemen şurada 3 adet ikili trabzan var. Hemen bunu atlayıp şuradaki boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, bu da 3. Yeniden köşeye geldik arkadaşlar. Bakın, köşelere ne yapıyorduk? Yine bakın 3 adet ikili trabzanı atlıyoruz. Köşelere ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 adet ikili trabzan yapıyorduk. 1, 2, 3. Ardından 2 adet zincir çekiyorduk.
Hemen motifimi de bir çevirmek istiyorum arkadaşlar. 2 adet zincirden sonra yeniden 3 adet ikili trabzan yapıyorduk. Bu 2, bu da 3. İpim çok takılıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın köşeyi yine yapmış olduk. Ardından hemen bir sonraki boşluğa atlıyoruz arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. 2, 3. Şimdi diğer köşenin yapılışını artık göstermeyeceğim. Çünkü burada ne yapıyorsak diğer taraflarda da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gidip geri gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar, son kenarı da tamamladım. Bakın son boşluktayım. Başlangıçta 3 adet ikili trabzan yaptığım boşluğa geldim. Hemen buraya 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve de 3. Şimdi arkadaşlar köşelerde hatırlarsanız son 3 adet ikili trabzanı yaptıktan sonra 2 adet zincir çekiyorduk ve ipimizi burada kesiyorduk. Şu şekilde ipimizi tığımızdan çıkarıyorduk. Hemen bakın ilk sık iğnenin ikili trabzanın bakın şu şekilde tepe noktasına, bakın şuraya. Şu şekilde göstereyim size. Tığımı bu noktaya tersten geçiriyordum. Ve kesmiş olduğum ipi bu noktadan geçiriyordum. Ve çıkarıyordum. Ardından bakın zincirimizin 2 adet zincir çekmiştik ya hani arkadaşlar. 2 adet zincirimizin bakın şu ipin geldiği bakın başak deseninin içerisine tığımı alttan geçiriyordum. Ve ipimi buradan çekerek bir adet zincir oluşturuyordum. Hatırlarsanız diğer sıralarımızda da o şekilde bitiş yapmıştık. Hemen ardından arkadaşlar bakın şöyle bir noktaya girelim. Ve bir adet zincir çekelim arkadaşlar. İlmek oluşturalım arkadaşlar. Bu ilmeğin içerisinden de bir adet zincir çekerek ipimizi kilitleyelim. Bakın arkadaşlar şimdi bir adet ön, bir adet arka parçamız hazır. Aynı zamanda da 2 adet yan parçamız hazır. Şimdi bunları ne şekilde birleştireceğiz? Şimdi bakın arkadaşlar. Ön ve arka parçaların bakın ters yüzeyleri iç tarafa gelecek. Bakın şu şekilde iç tarafa geldi. Yani düz yüzeyler ve düz yüzeyler dışa bakıyor. Şu yan parçalarında keza aynı şekilde bakın şu şekilde ters tarafları içe gelecek. Bakın şu şekilde biz çantamızı birleştireceğiz. Yalnız birleştirmeden önce hemen size bir ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle önce yan parçaların ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Bu parça kareyi de hatırlarsanız. Kaç santim olmuş? Tam 30 santim arkadaşlar. 30'a 30 2 adet kare motifimiz var. Şimdi bu parçanın da kısa kenarı 30. Hemen uzun kenarına bakalım. Uzun kenarı da 36 santim. Yani 30 santime 36 santim şeklinde bir dikdörtgenimiz var. Şimdi arkadaşlar birleştirirken sık iğne tekniğiyle birleştireceğiz. Bakın şöyle bir adet uzun parça, bir adet de kısa parçayı hemen alıyorum. Çünkü biri ön tarafı ya da arka tarafı fark etmiyor. Diğer parça ise yan tarafı oluşturuyor. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bakın. Ters yüzeyler içeriye bakacak. Bakın, çantamın ters yüzeyi burası. Ön parçanın ters yüzeyi burası. Yan parçanın da ters yüzeyi burası. Ters yüzeyler
yüz yüze gelecek şekilde biz çantamızı birleştireceğiz. Bakın arkadaşlar, dikdörtgen parçamızın kısa kenarıyla birleştireceğiz yan parçayı. Onun için hemen zeminde kullanacağımız ip, ana rengimiz neyse o rengi alıyoruz arkadaşlar. Hemen bir adet zincir çekerek ilmek oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar, birleştirmeye, bakın şurada bizim 2 adet zincirle oluşturduğumuz boşluklar vardı. Bakın karşılıklı olarak bu boşluklara giriyorum. Bir adet ilmek çıkarıyorum bu boşluktan ve sık iğne yapıyorum. Ardından aynı boşluğa tekrar giriyorum. Yine ilmek çıkararak sık iğne oluşturuyorum. 2 adet zincirden oluşan boşluğumuza arkadaşlar 2 adet sık iğne yaptık. Bakın bundan sonraki aşamalarda karşılıklı gelen bu ikili trabzanların tepe noktalarını birleştireceğiz. Bakın sırada ilk ikili trabzanımın tepe noktasına girdim. Çantamın diğer parçasında da bakın şu şekilde ilk ikili trabzanın tepe noktasına girdim. Bir adet ilmek çıkardım ve sık iğne yaptım. Ardından hemen bir sonraki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi karşılıklı boşluklara girerek çantamızı birleştiriyoruz. Bakın sırada bu boşluklar geliyor. Hemen buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Tekrar karşılıklı boşluklara giriyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak bu parçaları komple birleştireceğiz arkadaşlar. Boşluk sayılarımız eşit. Dolayısıyla birleştirme yaparken arkadaşlar karşılıklı ikili trabzanların tepe noktasına giriyoruz ya. Bunların sayıları eşit olduğu için arkadaşlar eşit sayıda sık iğne yapacağız. Şimdi bu sıranın sonuna kadar bir gidelim. En sonunda ben size yine nasıl ipimizi keseceğimizi göstereceğim. Son boşluğumuza da girdik arkadaşlar. Bakın sırada yine 2 adet zincirden oluşan boşluğumuz var. Hemen buraya 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yani 2 zincirden oluşan boşluğa 2 adet sık iğne ile başladık. Yine 2 adet zincirden oluşan boşluğa 2 adet sık iğne yaparak bakın arkadaşlar birleştirmemizi tamamlıyoruz. Hemen bir adet zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bakın şu şekilde düğümlüyoruz. Hemen size birleştirmemizin şeklini de göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde çok güzel bir birleştirme oldu. Siz dilerseniz kaydırma yöntemiyle de birleştirme yapabilirsiniz. Ama benim düşüncemi sorarsanız sık iğne ile çok daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikdörtgen parçamızı bir kenarla birleştirdik. Yani ön parçamızı diyelim, ön ya da arka fark etmez. Yan parçalardan biriyle birleştirdik. Şimdi diğer yan parçayla birleştirelim. Bakın yine kare parçayı alıyorum. Şimdi bir de arkadaşlar birleştirmeye başladığınız kısmı çantanın üst tarafı olarak kabul edin. Bitirdiğiniz kısımda çantanızın tabanı olsun. Dolayısıyla birleştirmeye hep bakın bu şekilde çantanın üst tarafından başlamış olun. Şimdi ne yapıyorduk? Bakın çantamın düz yüzeyi, motifimin düz yüzeyi, motifimin ters yüzeyi. Bakın yine motifimin ters yüzeyiyle bakın yüz yüze gelecek şekilde şu şekilde birleştireceğiz. Hemen yine ipimizi alıyoruz. Aynı şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Bir adet zincir çekerek ilmek oluşturuyoruz. Bakın yine köşedeki 2 adet zincirden oluşan boşluğa girerek karşılıklı olarak hemen bir adet içinden ilmek alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa tekrar giriyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Diğer her ikili trabzanın tepe noktasına birer adet
sık iğne yaparak birleştirmemize devam ediyoruz arkadaşlar. En son yine şu 2 adet zincirden oluşan boşluğa 2 adet sık iğne yaparak birleştirmemizi bitireceğiz. Diğer parçalarımızı da arkadaşlar bu mantıkla birleştirelim ve geri gelelim. Çantamızın ön ve yan parçalarını birleştirmeyi tamamladık arkadaşlar. Bakın hemen size bir göstermek istiyorum birleştirme yaptığım bölümü. Bakın arkadaşlar sık iğne ile birleştirdim. Dediğim gibi siz kaydırma yöntemiyle de dilerseniz birleştirebilirsiniz. Ama bana sorarsanız sık iğne ile çok daha şık, çok daha güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar hemen çantamızın taban kısmına geçelim. Şimdi taban kısmına başlarken arkadaşlar çantanın ön ve arka kısmını oluşturan bakın şu dikdörtgen parçanın alt kısmını baz alarak zincirimizi çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu zincirleri sayın öncelikle. Bakın şu alt kısmında görmüş olduğunuz zincirlerinizi sayın. Şimdi benim çantamla aynı büyüklükte yapacaksanız yani ben hatırlarsanız 18 sıra yapmıştım. Eğer 18 sıra yapacaksanız arkadaşlar burada 66 adet zincir var. Şimdi tek tek ister sayabilirsiniz, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şurada bizim modelimizde hatırlarsanız şöyle 3'er adet ikili trabzandan oluşan trabzan gruplarımız vardı. Bu trabzan gruplarını sayarsınız arkadaşlar. Bakın mesela benim çantamda şöyle bir göstereyim size. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 adet arkadaşlar 3 adet ikili trabzandan oluşan trabzan grubu var. Şimdi 22 adet saydık ama bu 22 adet trabzan grubu var. Yani 3 adet trabzan grubu var. Yani 22 ile 3'ü çarptığım zaman benim burada toplamda 66 adet trabzanımın olduğunu görüyoruz. Şimdi 66 adet trabzan var ama bir de iki başa arkadaşlar yine ikili trabzandan oluşan direk yapacağız. Yani 66 artı 2 benim 68 adet ikili trabzanla çantamın tabanına başlamam gerekiyor. Şimdi İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tabanınızı yine aynen çantanızın gövde kısmında olduğu gibi işte renk geçişleriyle yapabilirsiniz. Ama benim için bu kadar renk yeterli. Ben tabanı çantamın zemin rengi olan mor renkle öreceğim. Başka da renk kullanmayacağım arkadaşlar. Şimdi ne dedik? 68 adet ikili trabzan 68 adet zincir çekeceğiz dedik. Şimdi hemen birinci zincirimi çekiyorum ve bunu kilit zinciri olarak altını düğümlüyorum. Hemen bakın 1, 2, 3. Yalnız arkadaşlar bu zincirlerinizi çekerken lütfen çok sıkı çekmeyin. Çünkü daha sonradan bunlara ikili trabzan yapacağımız için sıkı çekerseniz trabzanlarımızı yaparken zorlanırız. Dolayısıyla elinizin sıkılığından böyle bir tık daha gevşek çekerseniz daha rahat örersiniz. Şimdi 3 adet zincirimi çektim. Hemen devam ediyorum. 4, 5, 66, 67, 68. Şimdi arkadaşlar 68 adet zincirimizi çektik. Ne dedik? 68 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi ilk trabzanımız haliyle 3 adet zincirden oluşacak. Şimdi 66 adet zincir çekmiştik. Hemen 2 adet daha zincir çekelim. Buna trabzanımızın gövdesini oluşturalım. Buna da bir trabzan olarak kabul edelim. Şimdi hemen tığımızın üzerine bir adet ilmek alalım. Bakın 1, 2, 3 adet. Zincirimizi atlayıp 4. zincirimize, yalnız arkadaşlar bakın şu şekilde öncelikle zincirimizi bir ters çevirelim. Bakın zincirimizin bakın düz yüzeyi bu şekilde, ters yüzeyini hemen çeviriyoruz. Bakın ters yüzeyinde şöyle tek başına duran bakın ipler var. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar bu iplere çalışacağız. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bakın şurada gördüğünüz ip. Buralara tekli trabzanlarımızı yapacağız. Ne dedik? 1, 2, 3 adet zincir atlayalım. Hemen zincirimizi çevirip
tığımızın üzerine ip almayı unutmayalım. Ardından 4. zincirimize bakın şu şekilde batarak tersten, zincirimizin tersinden batarak, bir saniye arkadaşlar, evet, hemen bir adet ikili trabzanımızı yapalım. Bakın arkadaşlar. Hemen yine tığımızın üzerine ip alıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki zincirin boşluğuna geçerek yeniden ikili trabzan yapıyoruz. Size söylerken ben sıkı çekmişim arkadaşlar. Bakın şu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar zincirimizin sonuna kadar ikili trabzan şeklinde toplamda benim çantam için konuşuyorum. Ben kendi çantam için 68 adet ikili trabzan yapacağım. Daha doğrusu 67 adet yapacağım. Şu başta yapmış olduğum 3 adet zinciri de bir adet ikili trabzan olarak kabul edeceğim. Siz de kendi çantanızın büyüklüğüne göre zincirinizi çekip trabzanlarınızı yapın arkadaşlar. 68 adet ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen bakın sonuncu ikili trabzanı yaptıktan sonra bir adet zincir çekerek ipimi bir miktar uzun bırakıp şöyle 5 santim kadar bırakmak yeterli. Hemen ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ardından ipimi ilmeğimin içerisinden çıkararak bu bölümü bakın bu şekilde düğümlemiş, kilitlemiş oluyorum. Şu çantamı da bir kenara bırakmak istiyorum arkadaşlar. Daha rahat görebilmeniz açısından. Bakın arkadaşlar. Tam bu noktada bitirdim. Şimdi örneğimi hiçbir şekilde ters çevirmiyorum arkadaşlar. Hep aynı yüzeyden öreceğiz. Şimdi bu aşamada sizler dilerseniz ipinizin rengini değiştirebilirsiniz. Ama ben aynı renk iple devam edeceğim. Bakın aynı renk iple devam etmeme rağmen ipimi kestim. Bir sonraki sıraya çünkü yeniden buradan başlayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla ipimi kesmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir adet yine kilit zinciri oluşturuyorum. Ardından bakın ilk sıraya başlarken 3 adet zincirle başlamıştım ve bunu da bir adet ikili trabzan olarak kabul etmiştim hatırlarsanız. Şimdi bakın arkadaşlar kilit zinciri oluşturdum, ilmek oluşturdum. Hemen tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum ve bu 3 adet zincirin bakın en üstteki bakın şu şekilde boğumuna giriyorum. Yani bu ikili trabzandan hemen önceki noktasına bakın şu şekilde giriyorum ve buradan bir adet ilmek alıyorum. Ardından arkadaşlar ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek bir adet ikili trabzan oluşturuyorum. Direkt dediğim bu arkadaşlar. Örneğimizin iki yanına, tabanımızın iki yanına bu şekilde her defasında direkle başlayıp direkle bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar tığımın üzerine yine ip alıyorum ama bu defa bakın 1, 2, 3. 3 adet ikili trabzanı atlayıp 3. ikili trabzandan sonraki hemen bakın şu boşluğa direkt tığımı geçirip buradan bir adet ilmek alıyorum ve hemen buraya bir adet ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa 2 adet daha ikili trabzan yaparak birinci trabzan grubumu oluşturmuş oluyorum. Ardından yine tığımın üzerine ip alıyorum arkadaşlar ve yine bakın 1, 2, 3 adet ikili trabzanı atlıyorum. Üçüncü ikili trabzandan sonraki bakın şu geniş boşluğa giriyorum ve buraya 3 adet ikili trabzan yaparak trabzan grubumu oluşturuyorum. Ardından arkadaşlar yine aynı şekilde bir adet ilmek alıp bakın sıradaki 1, 2, 1, 2, 3 adet ikili trabzana atlayıp ikili trabzanların arasındaki bakın şu boşluğa giriyorum. Yine buraya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar her defasında 3 adet ikili trabzanımızı sayıp 3. trabzanımızdan sonraki bakın şu büyük boşluklara girerek trabzan gruplarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın en son 4 adet ikili trabzanım kaldı.
Hemen tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Bakın arkadaşlar, bu defa 3 adet ikili trabzanı atlayıp üçüncünün arasına batıyorduk ya. Bu defa batmıyoruz arkadaşlar. 4 trabzanı birden atlayıp sonuncu trabzanın tepe noktasına girerek buraya bir ikili trabzan yapmak suretiyle şu şekilde bir direk oluşturuyoruz. Ardından arkadaşlar bakın sıramızı tamamen tamamlamış olduk. Hemen bir adet zincir çekerek yine ipimizi kesiyoruz. Bakın aynı renk iple tabanımı örüyor olmama rağmen her defasında ipimi keseceğim. Çünkü git gelli bir model değil arkadaşlar bu. Tekrar aynı noktadan başlamam gerekiyor. Hemen tığımın üzerine yine bir adet kilit zinciri oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar ve üzerine bir adet ilmek alıyorum. Bakın başlangıçta bakın şurada ikili trabzan yapmak suretiyle yapmış olduğum bir direğim vardı. Hemen bu direğin bakın şu tepe noktasına batıyorum ve ardından içerisinden bir adet ilmek alıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ilmeği ikişerli çekerek ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın önümüze ilk gelen yapmış olduğumuz direğin hemen dibinde bakın şu şekilde bir boşluğumuz var. Hemen bu boşluğa yine 3 adet ikili trabzandan oluşan trabzan grubumuzu yapacağız. 1 2 ve 3. Hemen ardından arkadaşlar bakın bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Örneğimizde ne yaptıysak yine aynısını tekrarlıyoruz arkadaşlar. 3 adet ikili trabzana atladık, boşluğa geçtik. Hep bu modelde boşluklara çalışıyoruz arkadaşlar. İkili trabzanlarla hiçbir işimiz yok. İkili trabzanlara geldiğimiz zaman hemen atlayıp boşluğa gidiyoruz. Bakın 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen buradaki trabzanları atlayıp yine boşluğa geçiyorum. Modelimiz kendini tekrar ediyor yani arkadaşlar. Bakın yine boşluğa 3 adet ikili trabzan yaparak trabzan grubumu oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yine sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bakın en son şurada bir boşluk var ve şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Bakın sıra sonunda bir boşluk var ve bu boşluğun yanında hemen yine ikili trabzandan oluşan bir adet direğimiz var. Hemen bu boşluğa son ikili trabzan grubumuzu yapalım. Bakın arkadaşlar 1 2 3. İkili trabzan grubumuzu yaptık arkadaşlar ama bakın tabanımız direkle başlayıp direkle bitiyor. Mutlaka direğimizi de yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu en sondaki ikili trabzanın tepe noktasına bakın tığımın üzerine bir adet ip alıyorum ve hemen bu en sondaki ikili trabzanın tepe noktasına girerek bir adet ilmek çıkarıyorum ve ikili trabzan yapmak suretiyle yine direğimi tamamlamış oluyorum. Hemen bir adet zincir çekip yine ipimi bir miktar bırakıp kesiyorum. Ardından ipimi hafifçe sıkıyorum ve bu bölümü kilitlemiş oluyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Hemen bir sıra daha yapalım arkadaşlar birlikte. Bakın yine kilit zinciri oluşturuyorum. Başlangıç zinciri oluşturuyorum ve tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Ne dedik arkadaşlar? Şu direklerle başlayıp yine direkle bitiriyoruz. Bakın en başta direk var. Bunu hiçbir zaman atlamıyorum. Tepe noktasına batıp arkadaşlar bir adet bakın şu şekilde ilmek alıyorum. Pardon tığımın üzerine ip alayım arkadaşlar. Bakın hemen bir adet ilmek alıyorum ve ikişerli çekerek bakın ikili trabzanımı yaptım. Hemen tığımın üzerine ip alıyorum arkadaşlar.
Bakın hemen boşluğa atlıyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğa. Boşluğun içerisine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu da üçüncü ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar yeniden tığımın üzerine ip alıyorum. Bakın yeniden bir sonraki boşluğun içerisine girerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde boşluklara üçerli ikili trabzan yapmak suretiyle ikili trabzan gruplarımızı oluşturalım arkadaşlar sıra sonuna kadar. Şimdi bakın arkadaşlar sıra sonuna geldik yine. Hemen bakın karşımıza 4 adet ikili trabzan çıkıyor. Tığımızın üzerine bir adet ilmek aldık ve sonuncu ikili trabzanın tepe noktasına bakın şöyle batıp bir adet ilmek alıp ikili trabzan yapmak suretiyle bakın yine köşedeki direğimizi yapmış olduk. Yine ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Hemen yine ne yapıyorduk? Bir adet zincir çekerek bakın ipimizi yeterli miktarda bırakıp kesiyorduk. Arkadaşlar çantamızın bakın şu şekilde yine çantamızın örmüş olduğumuz parçalarını bir şöyle göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar tabanımıza başlarken dikdörtgen parçamızın şu alttaki çantayla birleşecek uzunluğunu baz almıştık. Şimdi tabanımızı kaç sıra öreceğimizi ise bakın şu şekilde kare parçalarımız var çantamızın yan taraflarını oluşturan. Bu defa da bakın çantamızın tabanını kaç sıra öreceğimizi belirlerken bu kare parçayı baz alacağız. Ördüğümüz zaman arkadaşlar ne bu boydan çok fazla uzun olacak ne kısa olacak. 3 aşağı 5 yukarı bunun boyuna uygun olarak öreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben örüp geri geleceğim. Kaç sıra ördüğümle ilgili detaylı bilgiyi yine size vereceğim. Çanta tabanını tamamladım arkadaşlar. Yalnız hatırlarsanız ben tek renk olarak çanta tabanını örmeye karar vermiştim. Ama daha sonradan temel rengim olan mor rengim yeterli gelmedi. Çünkü çanta sapını da ben örgü şeklinde yaptım. Hazır çanta sapı kullanmadım. Dolayısıyla ipim yetmedi. Aynı ipten buldum ama arkadaşlar şimdi iplerde şöyle bir durum var. Renkli iplerde şöyle bir durum var. Aynı renk ipi bulsanız dahi, aynı numarada aynı renk ipi bulsanız dahi bu ipler eğer farklı kazanlarda boyandıysa maalesef ton farkı oluşabiliyor. Dolayısıyla benim zemin rengim olan mor renkte aynı tonu bulamadım. Aynı ipi buldum ama farklı kazanlarda boyandığı için tonlar birbirini tutmadı. Dolayısıyla her ne kadar tek renk olarak örmek istesem de tabanımı çantamdaki gibi yine renkli örmek zorunda kaldım. Ama inanın sanki daha da güzel olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bu konuyu size açıkçası niye anlattım? İpinizi alacağınız zaman yeterli miktarda alın. Daha sonradan ipinizi bulabilseniz bile maalesef bende olduğu gibi ton farkı meydana gelebiliyor. Bunu da bir belirtmek istedim. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Çantamızın tabanını ördük. Ben toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 sıra örmüşüm. Şimdi arkadaşlar çantamızın en başlangıçta tabanına başlarken zincir sayımızı hatırlarsanız çantamızın bu dikdörtgen parçasının çantamızın tabanı ile birleşecek olan noktasındaki zincir sayısına denk gelecek şekilde ayarlamıştık. Buradaki zincir sayımız ne ise başlangıçta da o kadar zincirle başlamıştık. Ancak çantamızı kaç sıra öreceğimize de bakın çantamızın kare parçası yani yan parçası onu baz alarak kaç sıra öreceğimize karar vereceğiz. Şimdi arkadaşlar
33 sıra ördüm. Siz tabii ki benim ölçülerime bağlı değilsiniz. Sizlerin çünkü kaç sıra öreceğinizi bilmiyorum ya da elinizin sıkılığını, gevşekliğini de bilmiyorum arkadaşlar. Bakın ördükten sonra şöyle çantanızın üzerine bırakın. Şöyle sağdan soldan birer parmak boşluk kalırsa yeterlidir çantanızın tabanının büyüklüğü. Tabii daha büyük de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizle alakalı bir şey. Ama çok büyük ve çok küçük örmeyin ki bir potluk ya da ne bileyim böyle bir çirkin durumu söz konusu olmasın. Şimdi arkadaşlar bir de şu hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın benim çantamın zemin rengi mor. Çantanızın temel rengi, zemin rengi ne renk olacaksa tabanınızdaki ilk sırayı ve tabanınızdaki son sırayı bu renkle örün lütfen. Benim mor olduğu için bakın morla başladım, morla bittim. Bu birinci dikkat edeceğimiz husus tabanla ilgili. Bir diğer husus ise arkadaşlar mutlaka kaç sıra örerseniz örün mutlaka bunu tek sayıda bitirmeye çalışın. Çünkü bakın bizim tabanımızda bakın bir sıramız başlangıç noktasından bahsediyorum. Bir sıramız bakın şu şekilde dolgulu oluyorsa ikinci sıramız bakın direk ve boşluk şeklinde oluyor. Bakın boşluk şeklinde oluyor. Bir sonraki sıramız yine dolgulu oluyor. Bir sonraki sıramız yine boşluklu oluyor. Kaç sıra örerseniz örün arkadaşlar bitişiniz mutlaka şu şekilde dolgulu şekilde olsun, boşluklu şekilde olmasın. Bu da zaten tek sayıda sıranızı ördüğünüz zaman denk geliyor. Yani tek sırada çantanızın tabanını ördüğünüz zaman başlangıcınız ve bitişiniz muhakkak dolguluya denk geliyor. Buna da dikkat edelim lütfen. Şimdi arkadaşlar bakın son sırayı ördüm. İpimi artık bu noktada kesmiyorum. Şimdi yalnız benim bakın şu kare parçamdaki şöyle biraz uzaklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Sanırım çok net görünmüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgen parçam. Şimdi kare parçamda benim bakın çantayla kare parçanın yani yan parçanın birleşeceği nokta benim 56 adet zincire denk geliyor. Şimdi çantamın bu yan tarafını kare parçaya dikeceğim için benim de burada ortalama 56 adet sık iğneye ihtiyacım var. Şimdi ne dedim? Benim kaç sıraydı? 33 sıra örmüştük. Benim toplamda buralara baştan sona kadar 56 adet sık iğne yapmam gerekiyor. Şimdi bunun belli bir matematiği yok. 56 sırayı ben şu şekilde kafamda tasarladım arkadaşlar. Bakın çantamın benim en ortadaki sırası şu fuşya renge denk geliyor. 56'nın yarısı da 28 yapıyor. Yani 28 sık iğne bu tarafa, 28 sık iğne bu tarafa gelecek şekilde ben sık iğnelerimi dağıtacağım. Başlangıcını bir göstereyim arkadaşlar size. Bakın son sıramızı yapmıştık. En son buradaki direğimizi de yaptık. Hemen bir adet zincir çekiyoruz. Ve başlangıcınıza mutlaka bu şekilde başlayın arkadaşlar. Bakın son ikili trabzanımın tepe noktası burası. Hemen ilk sık iğnemi buraya yapıyorum arkadaşlar. Bu benim birinci sık iğnem. Ardından bakın direğin bakın en son yapmış olduğum direğin şurada bir boşluğu var. Hemen buraya bir adet daha sık iğne yapıyorum. Bu ikinci sık iğnem arkadaşlar. Bakın ardından şimdi şu köşeye bir batmak istiyorum. 3 saya saya gideceğim arkadaşlar. Hemen şu boşluğa geleceğim arkadaşlar. Şu boşluğa bir tane yapacağım. 4 şuradaki
Tepe noktasına gireceğim arkadaşlar. 5. Dediğim gibi bunun bir matematiği yok. Sık iğnelerinizi bu şekilde dağıtarak artık sizin çantanızda kare parçanızın şu zeminindeki zincirleri saydığınız zaman bu zincirlerin sayısına denk gelecek. Bir tane eksik, bir tane fazla, iki tane eksik, iki tane fazla önemli değil arkadaşlar. Ama muhakkak bu sayılar, mesela benim 56 adet sık iğneye ihtiyacım var. Buraya 58 adet sık iğne yapmamın sakıncası yok ya da 54 adet sık iğne yapmamın da sakıncası yok. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu sayılar birbirini tutacak şekilde sık iğnelerinizi yapın. Bakın en son kaç yapmıştık? Şöyle bir devam edeyim sizle birlikte. Bakın hemen nereye geliyorum? Bu arada şu iplerimi de gizleyeceğim. Bakın şuraya bir tane yapabilirim mesela. Şu ipi de saklayayım. Bakın şu noktaya da gireceğim mesela ben. Bu şekilde arkadaşlar 56 adet ya da 3 aşağı 5 yukarı 56, dediğim gibi bu 57 de olabilir, 58 de olabilir. Sık iğnelerimi yapıp geri geliyorum. Bakın arkadaşlar, sıramızın sonuna kadar geldim. Sonuncu ikili trabzandayım. Bakın şu şekilde iplerimi geri alayım, daha sonra gizlerim. Çünkü size gösteremiyorum bu defa. Bakın arkadaşlar. Şimdi son ikili trabzandayım. Bakın arkadaşlar, hemen bunun içerisine de bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından muhakkak ve muhakkak şu köşeye de bir adet yapıyoruz. Benim normal koşullarda 56 adet sık iğne yapmam gerekiyordu. Demiştim size, hatırlarsanız, bir eksik bir fazla önemli değil. Toplamda 57 adet sık iğnem oldu benim. Şimdi bakın, bir adet zincir çekip hemen ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Ardından hemen karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın, bir adet zincir çekerek ilmek oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar. Hemen yine muhakkak köşeden başlıyorum. Bakın, köşenin kök noktasına muhakkak bir batın arkadaşlar. İçerisine demiyorum. Muhakkak şöyle bir zincirin içerisine geçin ve bir adet sık iğne yapın buraya. Yine buraya da toplamda 56 ya da 57 adet sık iğne yapacağım. Benim 56 adet sık iğneye ihtiyacım vardı. Bakın, birinciyi yaptım. Hemen ilk bakın şöyle ilk boşluğa giriyorum. Yine bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın şuraya, şu boşluğa gireceğim. Bir adet de buraya yapacağım. Ardından arkadaşlar, dediğim gibi 56 adet sık iğneyi bu sıraya yayarak sık iğnelerimi yapacağım. Ben diğer tarafta tabanımın yarısına kadar 28, diğer yarısına kadar 28 şeklinde yapacak şekilde ayarlamıştım. Yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Bakın, hiçbir şeyi yok bunun. Herhangi bir matematiği yok. Sadece ihtiyacınız olan sık iğne sayısı kadar sık iğne yapıp sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar, tabanımızın bakın diğer kenarının da sık iğnelerini yaptım. Bu aşamada ipinizi koparmayın lütfen. Çünkü çantamızın tabanıyla çantamızın gövde kısmını birleştireceğiz. Yalnız öncelikle size tabanın bir ölçülerini vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, tabanın uzun kenarı 35 santim. Kısa kenarı ise 26 santim. 35'e 26 santim ölçülerinde bir tabanımız oldu. Şimdi arkadaşlar, hemen birleştirmeye geçelim. Şimdi ne demiştik? Tabanın uzun kenarını çantanın uzun kenarıyla, tabanın kısa kenarını ise çantanın kısa kenarı olan kare parçayla birleştireceğiz. Şimdi demek ki bu uzun kenarımız olduğu için bunu çantamızın şu dikdörtgen parçasıyla birleştirmeye başlayacağız. Bakın arkadaşlar, öncelikle bakın son yapmış olduğumuz sık iğne. Bunun kendi boşluğuna batıyoruz arkadaşlar. Ardından bakın şu
parçanın, yani dikdörtgen ve kare parçanın, çantamızın gövdesine ait olan dikdörtgen ve kare parçanın bakın birleşimini sık iğne yapmak suretiyle yapmıştık. Bakın hemen bu sık iğnenin bakın şu şekilde bir en altta aşağısında bir içinden şöyle ipimizi tığımızı geçirelim. Ardından pardon, yanlış oldu. Evet, şu şekilde bir tığımızı geçirelim. Evet. Ardından arkadaşlar bir adet ilmek alıp her ikisinin içerisinden de geçirelim. Yalnız yapamadım arkadaşlar. Evet, bakın. Evet, tığımızı her iki parçanın içerisinden de geçirdik. Ardından arkadaşlar ipinizi buradan çıkararak bir adet evet sık iğnenizi yapın. Yani köşeyi muhakkak şu iki parçanın birleştiği sık iğneden oluşan noktayla birleştiriyorsunuz. Ardından arkadaşlar hemen bakın bu sıralar bu ve tam karşısı buralar ikili trabzandan oluşuyor. Her ikili trabzanın tepe noktasına girerek arkadaşlar sık iğnelerimizi yapacağız. Hemen bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına girdim. Bakın çantanın ana gövde kısmından bahsediyorum. Tam karşısına gelen 2 adet zincirden oluşan boşluk var. Hemen oraya girip bir adet ilmek alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Ardından bir sonraki ikili trabzanın boşluğuna geçiyorum. Burada da bakın sıradaki ikili trabzanın boşluğuna girip bir adet sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Sıradaki ikili trabzanların tepe noktalarına girerek sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sayılar da birbirine eşit olduğu için bir sıkıntı çıkmayacak. Eşit sayıda ikili trabzanımız var arkadaşlar burada. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bir yapmış olduğum kadarıyla size bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde devam edecek birleştirmemiz. Sık iğne şeklinde birleştiriyoruz. Şimdi en son arkadaşlar bakın köşeyi yine buradaki köşeyle birleştireceğiz arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın lütfen. Köşe muhakkak gövdenin dikdörtgen ve kare parçasını birleştiren bu sık iğnenin köşesine batmak suretiyle birleşecek. Bunu lütfen unutmayın. Kare parçaya geldiğimizde de hatırlarsanız benim bir sık iğne fazlam olmuştu. Bunu da en son arkadaşlar yine köşeye yedirerek yok edeceğim. Şimdi bu sıranın sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Yine birlikte örmeye devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar köşeye kadar geldim. Ne dedik? En son köşeyi yine bakın şu noktayla birleştiriyoruz dedik. Hemen köşenin bakın burası bir sık iğne, artık sık iğneye başlıyoruz. Sık iğnenin tepe noktasına girdim arkadaşlar. Bakın hemen çantamızın birleştiği iki parçanın bakın tam birleşme noktasına giriyorum. Bakın şu şekilde. Bir ilmek alıyorum arkadaşlar. Ve hemen sık iğnemi yapıyorum. Ardından çantamı çeviriyorum arkadaşlar. Ve diğer kenara ne yaptıysam buraya da aynısını yapıyorum. Diğer kenarda arkadaşlar ikili trabzanların tepe noktalarına girerek sık iğnelerimizi yapmıştık. Bu defa sık iğnelerin tepe noktasına girerek sık iğne yapacağız. Bakın ilk sık iğnenin tepe noktasına girdim. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın hemen bir sonrakinin tepe noktasına geçiyorum ve onun karşısında bakın şu şekilde iki adet zincirden oluşan boşluğun bakın şu şekilde boşluk var. Hemen oraya giriyorum arkadaşlar ve oradan bir adet ilmek alarak sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına giriyoruz. Ardından bakın diğer bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına giriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Çantamızı sonuna kadar tabanımızla bu şekilde birleştirelim. Tabanımızı birleştirmeyi tamamladık arkadaşlar.
Hemen şöyle bir size göstermek istiyorum. Bakın tabanımızla çantamızı sık iğne yaparak birleştirdik. Şöyle bir sanırım net görünüyordur. Evet. Şimdi arkadaşlar çantamızın bu ağız kısmına bakın örneğimiz bizim üçer adet ikili trabzan gruplarından oluşuyordu. Aynı şekilde örneğimiz nasılsa aynı şekilde yine bir sıra ağız kenarına komple örneğimizi yapacağız. Yani her boşluğa, şurada gördüğünüz her boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız. Sonra bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Örneğimiz nasılsa o şekilde yapacağız. Ondan sonraki sırada bir adet sık iğne yapacağız. Ardından da bir sıra kaydırma yaparak çantamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Bakın bir adet zincir çekerek şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar ikili trabzanlarımı yapmaya bakın şu şekilde çantanın ön ve yan parçasını birleştirirken bakın şu şekilde sık iğne yaparak birleştirmiştik. Şimdi bu sık iğnenin sağ ve sol taraflarında bakın şu şekilde göstereyim. Sık iğnenin bakın sağ tarafında ve de sol tarafında 2 adet zincirden oluşan boşluklarımız var. Bu bir önceki boşluktan başlayarak ikili trabzanımızı yapacağız. Bakın şimdi arkadaşlar bakın bir zincirle bir ilmek oluşturduk. Hemen tığımın üzerine bir adet ip alıyorum. Bakın arkadaşlar çantamın ön ve yan tarafını bakın şu şekilde sık iğne ile birleştirmiştim. Bu sık iğnenin bu iki tarafında bakın 2 adet zincirden oluşan boşluklarımız vardı. Hemen bir önceki boşluğa giriyorum. Bir saniye arkadaşlar. Tığımın üzerine ipimi alıyorum ve bir önceki boşluğa giriyorum. Hemen buraya bir adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ardından bakın arkadaşlar bu sık iğnenin şu son ilmeğine giriyorum. Son zincirine giriyorum. Hemen buraya da bir adet sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar şu sık iğnenin son boşluğuna girdiğiniz zaman bakın şu alt tarafta bir de kök noktası var. Ben buraya da batmaya çalışacağım daha düzgün gelsin diye. Evet bakın şu şekilde giriyoruz ve hemen buraya da bir adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ardından arkadaşlar bakın sık iğnemizden hemen sonraki boşluğa da girip yine bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar buraya 3 adet ikili trabzan grubumuzu oluşturmuş olduk. Hemen arkadaşlar örneğimize devam ediyoruz. Bakın sonraki boşluğa geçeceğiz. Bakın şuradaki boşluğa geçeceğiz. Örneğimizde hatırlarsanız boşluklara 3'er adet ikili trabzan yapmak suretiyle devam ediyorduk. Bakın hemen bu boşluğa da yine 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir sonrakine de yine 3 adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Örneğimize bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıranın ağız bölümünün komple sonuna kadar. Sadece arkadaşlar şunu bir göstermek istiyorum size. Bakın şu sık iğnelerle birleştirme noktalarına geldiğiniz zaman bakın sık iğnelerin her iki tarafında da 2 adet zincirden oluşan boşluklar var. Her defasında buraya geldiğinizde bir adet ikili trabzan bu boşluğun içerisine bir adet ikili trabzan sık iğnemizin üst tarafına bir adet de ikili trabzan bir sonraki boşluğun içerisine yapmak suretiyle yine 3 adet ikili trabzandan oluşan trabzan grubumuzu yapacağız. Tüm sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Her boşluğa 3 adet ikili trabzan yaparak bakın arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Ve ilk yaptığımız bakın trabzanın şu şekilde tepe noktasına girerek bir adet ilmek alıyoruz ve tığımızdaki ipten kaydırmak suretiyle sıramızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen bir adet zincir çekiyoruz ve kaydırma yaptığımız boşluğa yeniden girerek bu defa sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Aynı boşluğa. Ardından bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna girip yine bir adet sık iğne takip eden
trabzanların tepe boşluklarına girerek her birine birer adet sık iğne yapmak suretiyle tüm sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sıra boyunca bakın arkadaşlar sık iğnelerimizi yaptık. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına son olarak batarak arkadaşlar bir adet kaydırma yapıyoruz ve bu şekilde sıramızı bitirmiş oluyoruz. Ardından arkadaşlar hemen önümüze gelen ilk sık iğnenin yine tepe noktasına girerek yine kaydırma yapıyoruz ve bir sıra boyunca bu şekilde her sık iğnenin tepe noktasına girip kaydırma yapmak suretiyle bütün bir sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çantam öncelikle size göstermek istiyorum. Bu artık kaydırma işlemi yaptıktan sonra çantamızın örgü anlamında herhangi bir işi kalmıyor. Bu aşamadan sonra isterseniz çantanızı bir buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Ben ütüleyeceğim. Ardından arkadaşlar dilediğiniz tür çanta sapı kullanabilirsiniz. İster ahşap çanta sapı, ister deri çanta sapları kullanabilirsiniz. Metal çanta sapı da kullanabilirsiniz ama bakın ben şu şekilde kendi ipinden ördüğüm çanta sapı kullanacağım arkadaşlar. Bu çanta sapının örülüşüne dair olan detaylı bir videom var. Bu videoyu ekranınızın sağ tarafına ve de aşağıya açıklamalar kısmına link olarak ayrıca ekleyeceğim. Örmek isteyenler o videodan faydalanabilirler. Şimdi bu çanta sapını arkadaşlar dilerseniz bakın şu ağız bölümü açık. Bu şekilde ördüm ben. Şöyle şu şekilde ağız bölümleri açık. Dilerseniz çantanın şu şekilde iç tarafına dikebileceğiniz gibi bakın arkadaşlar şu şekilde dış tarafa dikmek için de çok müsait. Ben açıkçası şu anda karar vermedim çantanın iç tarafına mı dikeceğim, dış tarafına mı dikeceğim diye. Bu videomu tamamladıktan sonra ona karar verip son halini zaten sizinle paylaşacağım ama yani ne tür sap kullanırsanız kullanın arkadaşlar. Bu çanta astar isteyen bir çanta muhakkak astar yapın derim ben. Şimdi çanta koton iple örüldü. Ben koton iple ördüm. Dolayısıyla çantanın taban kısmının sarkma yapmaması için ben çantanın tabanına tabanımın ölçülerinde bir kanvas kesip astarlamadan önce bir kanvas kesip muhakkak çantamın tabanına dikeceğim arkadaşlar. Size de dikmenizi tavsiye ederim. Çünkü koton ipler çok çabuk sarkmaya müsaittir. En azından çantanızda bir şeyler taşıdığınız vakit çantanın şu taban kısmı tok durur. Dediğim gibi ben kanvas dikeceğim. Bir de bu çanta muhakkak astarlamayı gerektiren bir çanta. Ben daha önce Christian Dior'un bir çantasını yapmıştım ve bu çantaya dair bir astarlama videosu da yapmıştım. O çantaya yani Christian Dior çantasının astarlamasının birebir aynı tekniğiyle yapılacak bir astarlama olduğundan bu çanta için yeniden bir astar videosu çekmeyeceğim. Sadece o çantayla o çantanın astarıyla yani Dior'un çantasının astarıyla bu çanta arasında şöyle bir fark var. Ben Dior'un çantasında 3 kat astar yaptım. Yani orta kısımda keçe kullandım çantanın dik ve tok durması için. Keçenin tabii ki iç tarafına astar diktim ama o çantada çok fazla dış tarafta çiçek motiflerinin arasında boşluklar olduğu için astarın dış tarafına da keçenin dış tarafına da astar dikmiştim. Bu çantada ona ihtiyaç yok arkadaşlar. Direkt keçe ve keçenin üzerine astar yapmak suretiyle bu çantanızı astarlayabilirsiniz. Şimdi Dior'un çantasının astarlama videosundan faydalanabilirsiniz dedim. Bu
astarlama videosuna dair linki ekranınızın yine sağ tarafına ve de açıklamalar bölümüne ayrıca ekliyor olacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir sıra boyunca kaydırmamı yapıp artık çantamı tamamlayacağım. Dediğim gibi çantamı buharlı ütüyle de güzelce bir ütüleyeceğim. Çanta sapını da dikeceğim. Ardından kanvası da yerleştireceğim ve astarlamamı da yaptıktan sonra çantamın son halini gelip sizlerle paylaşacağım. Çantamızı tamamladık arkadaşlar. Muhteşem bir sonbahar çantası oldu. Sonbahar çantası diyorum ama arkadaşlar siz farklı ip türleri mesela rafya ipler kullanarak bu çantayı çok rahatlıkla plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Yahut polyester iplerle de bu çantayı yapabilirsiniz. Şimdi çantanın hemen bir iç detayını göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bakın içi son derece geniş. Rahatlıkla plaj havlularınızı yahut güneş kremlerinizi, kitabınızı, meşrubatlarınızı da rahatlıkla koyabileceğiniz genişlikte bir çanta. Şimdi hazır çantanın içerisini gösteriyorken şöyle bir astar detayına da girmek istiyorum. Bakın arkadaşlar ben çantalarımı dakketen kumaşla yapıyorum. Çantanın türüne göre bazen saten kumaşla tercih edebiliyorum ama genellikle dakketen kumaş kullanıyorum. Bakın arkadaşlar karşılıklı olarak cep detayları var. Hatta dilerseniz şu iki yan körüye dahi cep yapabilirsiniz. Bakın ben şu şekilde bakın eskitilmiş astar. Yani buna antik renk diyorlar. Böyle eskitme altın rengi gibi bir çıt çıt tercih ettim. Sizler çıt çıt dahi tercih etmeyebilirsiniz ya da çantanızı kapamak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Bakın şu şekilde tekrardan bir çantamı göstereyim size arkadaşlar. Gayet geniş, gayet güzel bir çanta oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.